Selamlar herkese. Uzun zamandır video çekmiyordum. Şu an çektiğim videoyla epey güzel bir duyuruyu sizlerle paylaşıyorum. La Palmier Il Toucan Natural Geisha ve Bio Innovation Natural Sidra'nın tanıtım videosunu sizlerle açıyorum arkadaşlar. Öncelikle belki dikkatinizi çekti bilmiyorum. Bir La Palmier Il Toucan Heroes Nanolot Series diye bir liste başlatmıştım ve o listede de ilk video Kolombiya Vlog La Palmier Il Toucan Zipacon videom olmuştu. Onu yıllar önce izleyenleriniz hatırlayacaktır. Benim Kolombiya seyahatimin son durağı La Palmier Il Toucan olmuştu. O yıllardan beridir de hep hayalimde vardı böyle La Palmier Il Toucan tatlarını Türkiye'de sizlerle buluşturmak. O zamanlar olmamıştı. Şimdi çok güzel bir şekilde Kafein Kültür olarak sizlerle buluşturuyoruz bu kahveleri. Bu video sadece tanıtım amaçlı olacak. Hangi ürünler var, niye var? Bunları birazcık konuşacağız sizinle ve La Palmier'i biraz konuşacağız sizinle. Öncelikle biraz La Palmier Il Toucan'dan bahsedeyim ürünü sizlere göstermeden önce. Eğer videoyu izlemediyseniz de öncelikle vlog videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. La Palmier Il Toucan, Felipe Sardi öncülüğünde kurulmuş bir çiftlik. Normalde alıştığımız bizim hep böyle anneden, babadan, dededen kalma çiftlikler genellikle ticari kahvecilikle başlayıp, çünkü sonuçta kahve eski bir zirai ürün. O nitelikli kahve dünyada zirai tarımına baktığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam 50 küsürlü yıllık bir tarihi mevcut. Ticari ve zirai deneyim olarak. Bundan dolayı da hep böyle anneden, babadan, dededen kalan ticari kahve tarlaları daha artık genç jenerasyonlarda nitelikli kahve yaparak da üzerine daha fazla marj koyarak, daha fazla kalite koyarak, daha fazla katma değer koyarak bir ziraat geliştirme çalışmasıyla devam eder nitelikli kahve tarımı. La Palmier Il Toucan tarafında Felipe Sardi öncülüğünde böyle olmuyor bu. Felipe Sardi tam anlamıyla böyle üst segment, yarışma segmenti kahveler üretebileceği bir çiftlik arayışı içerisinde. Ve mikro iklim olarak en zengin, istediği tatları da yakalayabilecek koşullara sahip bölgeyi arıyor. Ve bu bölgeyi Zipacon bölgesinde buluyor Bogota'nın. Bu bölge nasıl bir bölge? Şimdi böyle söylediğim zaman çok zengin, işte çok atıyorum güzel, kolay bir bölgeymiş gibi tınlayabilir kulağa belki. Vlog izleyenleriniz hatırlayacaktır. Aslında iklim olarak oldukça sert bir bölge. Buradaki mikro iklimden kastı bayağı Kolombiya'nın normal ikliminden de farklı olarak daha sert geçişlerin olduğu, sıcaklık soğukluk farkının daha agresif olduğu diyeyim. Böyle bir bölge arayışı içerisinde aslında yani. Esasen toprağın bir biyoorganik zenginliğinin arayışı başka bir taraftan. Ayrıca bir de böyle mikro iklimsel bir arayış içerisinde. Bu neden? Bunu bir önceki vlog videosunda bahsetmiş miydim hatırlamıyorum ama burada kısaca bahsedeyim. Bu mikro iklim kahve çekirdeklerinin, kahve kirazlarının daha fazla ağaç üzerinden müsilaj elde etmesine sebep oluyor. Bu ne? Aslında hedefledikleri esas şey düşük verimlilik ama lezzette yüksek verimlilik. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Buradaki müsilaj salgılaması kahve ağacı kirazını korumak için daha fazla müsilaj salgılamaya başlıyor. Bunu bahsettiler. Bu da dedi ki La Palmier Il Toucan'ın o kendine özgü imza diyebileceğimiz yoğun lezzetsel gövdesi tam olarak da bu sebep kaynaklı ortaya çıkıyor dedi. Bunun içerisini açtığımızda aslında daha fazla müsilaj pompalanan bir kiraz doğal olarak fermentasyonda daha verimli, daha uzun fermentasyona yatkın kirazlar oluyor demek oluyor. Buradaki düşük verimlilik yani düşük hacim elbette ki fiyata yansıyor ki daha fazla da ayıklama olduğu için daha da fiyata yansıyor. Ancak bu noktada La Palma kendini zaten sizler de duymuşsunuzdur. Çok ünlü bir çiftlik çünkü. Daha çok yarışma segmenti lotlarıyla konumlandırdığı için bu da zaten tam anlamıyla hedefledikleri şeye ulaşmalarına sebep oluyor mikro iklimsel olarak. Bu da peşi sıra zaten beraberinde birçok ödül getiriyor. Sitemizde de Wall of Fame listesi var, tıkladığınız zaman göreceksiniz. Ulusal ve uluslararası çapta ciddi anlamda çok fazla başarı elde etmesine sebep olmuş birçok yarışmacının La Palmier Il Toucan kahveleri. La Palmier Il Toucan'ın lotları kendi üretimi anlamında 3 tane lotla sınırlı arkadaşlar. Birisi Warrior lotu, birisi Heroes lotu, birisi de Legendary lotu. Şu an bizde Heroes seviyesi lotları var. Heroes seviyesi lotları da yanlış hatırlamıyorsam sitede de belirtmiştik. Orada eğer yanlış hatırlıyorsam da düzeltmiş olurum videoda. Yaklaşık hacimlerinin %10'luk kısmı demek oluyor Heroes lotları. Ve özellikle Heroes'la Legendary seviyesi ciddi anlamda yarışmalarda da kullanılan lotlar oluyor.
Bu bizim Bioinovasyon Natural Sidra ve Natural Geşa'mızda dünyada bulunabilirliği. Biz anlaştığımız dönemde Geşa için 24 kilo, Bioinovasyon Natural içinse 12 kiloydu. Biz de bu lotlardan ikisinden de 12'şer kilo kahve aldık. Ondan dolayı oldukça da limitli miktarda olacak bu kahveler elimizde. Bunun dışında La Palmier Tuca'nın bir de Neighbors and Crops projesi adını verdiği bir serisi daha var. Neighbors and Crops projesi aslında bir yarışma lotu değil, yarışma seviyesi ayarında daha üst segment bir kahve değil ama oldukça iyi segment bir kahve, nitelikli kahvede. Bu ne demek? Şu oluyor, Neighbors and Crops aslında adı üstünde komşular ve hasatları. Kolombiya'da komşu oldukları bölgelerden, köylerden tarım yapan, kahve tarımı yapan, iyi üretim yapan çiftçilerden kirazlarını toplayıp kendi işleme istasyonlarında fermente edip satıyorlar. Bu şöyle anlaşılmasın, normalde kooperatif üyeleri olur. İşte kendi ürünlerini getirirler, kooperatifin istasyonunda işlenir, kooperatif adıyla çıkar. Neighbors and Crops'ta mutlaka üreticinin ismi bildiriliyor, hangi üreticiden ne kadar aldıkları bildiriliyor. Oldukça şeffaf davranıyorlar Neighbors and Crops projeleri içerisinde. Bu neye katkı sağlıyor? Projenin şöyle güzel bir yanı var arkadaşlar. Bir kiraz başına, 1 kilogram kiraz başına ödedikleri bir bütçe var çiftçiye. Bu oldukça iyi fiyatlar bu arada. Normal Kolombiya standardının da üzerinde fiyatlar. Bunun haricinde bir de ücretsiz olarak kendi geliştirdikleri organik kompostu da ikram ediyorlar. Kilogram başına 1 kilogram kompost ikram ediyorlar. Bu da Neighbors and Crops projesinden kiraz aldıkları çiftçilerin organik tarım yapmasına sebep oluyor. Yani tarımcılık anlamında sürdürülebilir olabildiğine çevresine de yayma peşinde. La Palmier Tuca. Bioinovasyon Natural ve Natural Geşa'dan biraz bahsedelim. Biz bu kahveleri nasıl seçtik? Öncelikle La Palmier Tuca'nla biz yaklaşık 1 senedir görüşüyoruz. Parça parça görüşüyoruz. Belki izleyenleriniz olmuştur. Yaklaşık bir 8-9 ay önce arkadaşımız Mustafa bir Zoom buluşması gibi bir buluşma yapmıştı sempozyum adında. Orada da bahsetmiştim La Palma düşünüyoruz diye. O zaman kafamızda Neighbors and Crops bir tane de Heroes vardı. Sonradan o 2 tane Heroes'a evrildi. Kahveleri görünce öyle söyleyeyim. O zamandan beri bir La Palma ile görüşme halindeyiz biz. Bu görüşmelerde bizim esas hedefimiz 2022 ilk hasadı almaktı. Ancak o hasatlardan maalesef kalmamıştı. Bu sebeple de ikinci hasadı beklememiz gerek. Yani 2022-2023 hasatlarını. 2 tur numune gönderimi yaptılar. İlk tur numune maalesef orada Creative ve Cafe District Panama'dan da kahveler vardı. Delagoa kahvelerinden de vardı ve oldukça pahalı kahveler vardı içerisinde. Onlar gümrükte yandı. Çıkaramadık onları gümrükten numune olarak ne yazık ki. Sonrasında bir daha konuştuk ve başka bir çözüm yolu bularak tekrardan bir numune gönderimi yaptılar. Yaklaşık bu 8 tane La Palmier Tuca kahvesi içerisinden seçildi bu 2 kahve. 8 kahvenin tamamı da Heroes lotuydu. İçlerinde sidra laktikler vardı, laktik geşalar vardı, farklı egzotik başka varyeteler vardı. İşte Java vardı, Tekisik vardı. Bayağı bir kahve vardı bu 8 kahvenin içerisinde. Bayağı bir çeşitli dağılım vardı. Bizim en çok böyle damak tadımıza uyan ve gerçekten yani biz de iyi satabiliriz, bizim müşterilerimiz de iyi beğenir dediğimiz 2 tane kahve bu oldu ve karakterleri de oldukça birbirinden farklı kahveler. Natural çok fazla, direkt klasik natural. La Palma tarafında çok reklamlanan, çok üzerine düşülen aslında bir işlem değil. Nadiren görüyoruz ve gördüğümüz ürünlerde çok iyi naturaller oluyor. Cam gibi naturaller oluyor arkadaşlar. Bunun sebebi yine La Palma üzerine Vlog'taki orada ayıklama istasyonlarını, natural istasyonlarını gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Burada naturalin üzerine çok düşememelerinin en büyük sebebi yine aslında o mikro iklim dediğimiz mevzu. Bu mikro iklim sıcaklık değişimi farkından ve nemden dolayı kontrolü oldukça zor bir işlem olmasına sebep oluyor. Ki bildiğiniz klasik natural zaten yabani mayalarla fermentasyona uğradığı için, yabani bakterilerle fermentasyona uğradığı için kontrolü çok fazla sıcaklık ve nem değişimi olan ortamda daha da zor oluyor. Bu seneki hasat sezonu sürecinde iklim krizsel durumlar aslında Kolombiya'yı da etkilemiş. Ancak onların mikro bölgesini bir miktar natural anlamında olumlu etkilemiş. Ortamdaki nemi daha stabilleştirdi ve daha ılık bir iklim yarattı. Bizim özelimizdeki, o bölgedeki iklim özelinde daha ılık bir iklim yarattı. Bu da natural yapabilmemize sebep oldu
diyor La Palma Il Tucan. Ve çıkan geisha korkunç bir şekilde başarılı arkadaşlar. Bir de sidra ekledik. Biyoinovasyon natural. Burada bazı forum arkadaşlarımız görmüş 2 tane natural kahve var diye. Ben de özellikle belirtmiştim forumda. 2 natural değil, birisi biyoinovasyon diye. Biyoinovasyonda kabaca özetlemem gerekirse La Palma'ya özgü ciddi bir Ar-Ge ürünü. Sitede daha detaylı yazıyor. Biyoinovasyon kabaca ortamda bulunan yabani bakterilerin aslında izole edilip, beslenilip spesifik artık ayrıştırılmış bakterilerin natural işleme eklenme süreci. Yani çok kontrollü bir natural işleminden bahsediyoruz. Biz bu kahveyi cupping'de yıkanmış zannettik. O derece natural olamayacak kadar çok canlı bir asisteye, çok parlak bir asisteye ve çok keyifli bir damak yapısına sahip. Ve şu an görüştüğümüz birkaç arkadaşımız da keza yıkanmış diyebiliriz neredeyse. O kadar parlak dediler. Ve keza birçok kişiye de dedik yani görüştüklerimizden. Neredeyse bir yıkanmış kadar parlak diye. Bu biyoinovasyon natural Sidra'nın hem kendi varyete karakterine hem de terroirden aldığı karakteri o kadar güzel bir şekilde yorum getirmiş ki hiçbir şekilde fermantasyon önünde tatlar yok aslında. Asitler çok güzel gelişmiş fermantasyon esnasında. Ve tam anlamıyla bir La Palma terroirı ne katıyor kahveye? 2 Sidra La Palma terroirından ne alıyor kahveden? Çok kolay algılayabileceğiniz bir fermantasyon olduğu için biyoinovasyon natural Sidra'yı da bu sebeple seçtik. Çok beğeneceğinize inanıyoruz. Gelelim paketlemelere. Paketlemeler gördüğünüz üzere normalde üst segmentlerde çok alışkın olmadığımız bir paketlemeye sahip. Genellikle alışkın olduğumuz işte kutu oluyor, karton kutu oluyor, cam şişe oluyor. Bu tarz paketlemelerdi. Biz de böyle alışık olmayan şeyleri olabildiğine yapmaya uğraşıyoruz. Bir de bizim de paketleme kimliğimizle de uyuşan bir ürün olsun istedik açıkçası. Paketleme yaparken böyle üst segment bir ürün için. Bildiğiniz üzere ilk açıldığımızdan beri geri dönüştürülebilir paket kullanıyoruz. Ve bu paketlemede de tekrar kullanılabilir bir paket de olsun dedik mutlaka sunum içerisinde. Ve bu ürünü tercih ettik. Bu da nasıl oldu? Öncelikle arkadaşımız, paydaşımız, Kafein Kültür'de pazarlama dahil birçok göreve bakan Ergin'e selam olsun buradan. Kendisinin ilham fikriydi diyeyim. La Palma bize numune paketlerini aynı buna benzer bir çuval içerisinde gönderdi. Yani böyle kahve çuvalını andırır bir çuval içerisinde gönderdi. Çok güzel La Palma tasarımları vardı üzerinde. Ve ben onu direkt gördüğüm gibi numuneleri aldıktan sonra kablo poşeti olarak kullanmaya başladım çantamın içerisinde. Küçük bir heybe gibi. Ve dedi ki yani sen bunu tekrar kullanabiliyorsun. Aslında biz böyle bir paketleme yapsak insanlar bunu senin yaptığın gibi kablolarını taşıyacağı bir poşet olarak kullanabilir. Kalemlik olarak kullanabilir. İşte ne bileyim küçük eşyalarını saklayacağı bir poşet olarak kullanabilir çantasının içerisinde ve hatıra kalır diye. Ve bu mentalite açıkçası bizim kendi markamızla da çok uyuştuğu için ve paketleme tarzımızla da çok uyuştuğu için o fikri oldukça benimsedik ve üzerine çok benzer bir çuvala andıracak kumaşı bulmak için ciddi bir arayışa giriştik. Güzel bir baskı deseni olması için çalıştık. Tasarımları, La Palma'nın tasarımlarıyla Kafein Kültür'ün tasarım anlayışını ortak bir potada eridebilmek için ciddi çalıştık. Ve böyle bir ürün çıktı ortaya. Ve buradaki en büyük amacımız sizin kahveyi bitirdikten sonra hem hatıra olarak bunun elinizde bulunması hem de tekrar kullanarak yaşamsallaştırabilmeniz. Bu hatırayı, bunu hedefledik. Poşetten kahveyle beraber bir de kart çıkıyor. Kartta açılış kapak hangi kahveyle olduğu birlikte benim anılarım ve La Palma'nın kuruluşu yazıyor. QR kodlarımızda hem La Palma'nın video listesine hem de tüm hikayeyi okuyabileceğiniz internetteki kahvelerin serüveni sayfamıza yönleniyor olacaksınız. Biz bu kahveler özelinde kahve başına 3 ila 4 video planladık. Bunlardan ikincisi bu video. İlki vlog videomdu. Kolombiya ziyaretim. Üçüncü video her kahve için reçete videosu olacak. Reçete videosunda kahvenin kendisinden daha da detaylı bahsedeceğiz. Dördüncü videoda açıkçası ne zaman tam geleceğini bilmiyorum ama teşekkürler kendisine. Felipe Sardi, La Palma'nın kurucusu kabul etti. Kendisi bizim için orada bir çiftliğin içerisinden
bu iki ürünü nasıl ürettiklerine dair bir anlatı videosu çekecek. Dördüncü videoda açıkçası onu planladık. Umuyorum kısa bir sürede gelir. Çünkü La Palma çiftliği de çok yoğun bir çiftlik. İletişim olarak çok yoğun bir çiftlik. Yani o yoğunluklar içerisinde en kısa sürede ne zaman çözerlerse YouTube'da bu liste içerisinde yer alacak. Ve bu yarışma segmenti kimliğini, üst segment kimliğini ciddi anlamda hak edecek bir deneyim sunmayı planladık sizlerle bu kahveler için. Umuyoruz oldukça seveceksiniz. Kahvelerin tadım notlarını, detaylarını dediğim gibi reçete videolarında göreceksiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.